Herkese selam dostlar. Bu bölümde A'dan Z'ye komutanlardan bahsedeceğim. Elimden geldiğince en iyi kombinasyonları, en iyi itemleri yapmaya çalışacağız. Yani bu bölümde ağırlıklı full komutanlar ve komutanın yanına gelecek kahramanlardan ve itemlerden bahsedeceğiz. Bu arada hala Discord sunucumuza katılmadıysanız Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Çünkü bu oyunla ilgili çok kaliteli sohbetler dönüyor. Akşamları seste birbirimize yayın açarak yardımcı oluyoruz ve gece 2'lere 3'lere kadar sohbet ediyoruz. Ne sorarsanız sorun, size cevap verecek mutlaka birileri var. Oyun hakkında bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki linkten Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Çünkü Discord sunucumuzda gerçekten çok iyi bir topluluk oluşturduk. Belki de bakarsınız ileride hep beraber bir sunucuda başlar. Hem oynar hem de keyfini çıkarırız. A'dan Z'ye komutanlardan bahsedeceğim ve itemlerden bahsedeceğim elimden geldiğince. Haydi şimdi oyunumuza geçelim. Oyuna ilk başladığınızda biliyorsunuz size ya Lester ya da Sharky veriyor. Eğer Lester çıktıysa Lester'dan başlayalım. Çünkü oyuna ilk başladığınızda dediğim gibi iki tane komutan veriyor. Biri Lester, biri de Sharky. Diyelim ki size Lester çıktı. Lester'ın üzerinden gidelim. Lester biliyorsunuz bir ateş gücü ve alev komutanı. Özellikleri ise hedef filo içindeki 3 düşman gemisine %21 saldırılı alev hasarı veriyor. Yani Lester bir alev komutanı. Lester'ın yanına gelecek en iyi komutanlardan biri Will. Şöyle göstereyim, Net. Neden? Çünkü ateş gücü ve alev var. Will'de de Net'te de. Net veya Will'den biri yoksa yanına lanetli et koyulabilir. Lanetli eti niye koyuyoruz? Lanetli et bütün komutanlarının yanına gidecek bir komutan. Çünkü lanetli etin en büyük özelliği yanındaki komutanların hasarını arttırması. Lanetli et herhangi birinin yerine koyulabilir. Bu kombinasyonu bu şekilde yapabilirsiniz. Lester kombinasyonunu. Peki şimdi bu üçlünün itemleri nasıl olacak? Onlara bir göz atalım. Lester, Net, Will üçlüsünü yaptıysak yanan kuru kafa olacak. Neden yanan kuru kafa olacak? Çünkü alev hasarı alacağımız için. Bildiğiniz üzere Net alev hasarı veren, Will alev hasarı veren ve Lester'da alev hasarı veren bir komutandı. Burayı dörtlü olarak yanan taş kombinasyonunu yaparsak ne yapacağız? Buradan da 2 parça alev hasarı ve 4 parça hedef gemiye yanma hasarı alacağız. Bu üçlüyü ana geminize koyacaksanız bu bir saldırı gemisi olacak. Eğer ki amiral geminizi saldırı gemisi yapacaksanız bu kombinasyonu ana geminize yapabilirsiniz. Fakat ben ana gemimi tank yapmak istiyorum diyorsanız bu üçlüyü şuradaki kara kuzguna koymak zorundasınız. Neden? Çünkü kara kuzgunun saldırı özelliği var. Yani Lester, Net ve Will kombinasyonunu kara kuzguna koyarsanız daha iyi iş yapar. Ana geminizi tank yapacaksanız şimdi de tank komutanlarına geçelim. Eğer ki birinci geminizi tank yapacaksanız şimdi tank komutanlarından bahsedelim. Çünkü genellikle birinci gemiyi tank yapma sohbetleri dönüyor bizim Discord kanalında da, oyunun kendi Discord kanalında da. Eğer siz de ana geminizi tank yapacaksanız ve elinizde Ahab varsa Ahab'tan başlayalım. Ahab'ın yanına yakışacak en iyi komutan Armstrong'tur. Ahab'a destek çıkıyor. Hasar azaltma özelliği var ve ayrıyetten Ahab'ın kalkanını destekliyor. Yani Ahab'ın kalkanıyla mükemmel bir uyum sağlayıp ona öfke basıyor. Öfke bastıktan sonra agresiflik veriyor. Yani Ahab'ın yanına konulacak en iyi komutan Armstrong. Neden? Birincisi kalkanına destek atıyor. İkincisi hasar azaltması var. Üçüncüsü de Ahab'a öfke basıyor ve Ahab'ın yanına koyulabilecek en iyi tanklardan biridir Armstrong. Eğer Cordelia satın aldıysanız bu üçlünün yanına Cordelia da koyabilirsiniz. Fakat Cordelia aldığı hasarın %70'i kadar iyileştirdiği için pek tank kombinasyonlarında kullanılmıyor. Bunun yerine ne kullanılıyor? Madame Lulu'yu koyabilirsiniz. Madame Lulu da biliyorsunuz Cordelia gibi bir şifacı. Yani Ahab, Armstrong ve Lulu üçlüsünü ana geminizde oyuna ilk başladığınızda kullanabilirsiniz. Bu üçlü gerçekten çok iyi bir uyum sağlıyorlar. Şimdi bu üçlünün, tank üçlüsünün itemleri nasıl? İtemlerimiz yelken resmi olacak. Yani denizler hükümdarını koyacağız. Neden denizler hükümdarı? Çünkü 2 parça koyduğumda bana geminin zırhını verecek %10. 4 parça yaptığımda da geminin canını yükseltecek. Saldırı gemisi yaptık. Lester'lı ve bir de tank gemisi yaptık. Ahab'lı. Şimdi Lester bir komutandı. Ahab da bir komutandı. Gelelim
Gelelim diğer komutanlarımıza. Elinize Griffin düştü. Şimdi Griffin kombinasyonundan başlayalım. Elinizde Griffin varsa biliyorsunuz Griffin'de strateji var. Ateş gücü ve strateji. Bunun yanına gelecek en iyi komutan gördüğünüz gibi varsa elinizde Molly. Molly de bir strateji. Boğa. Boğa'yı biliyorsunuz şöyle göstereyim. VIP kutularından alıyorsunuz. Şöyle VIP 11'e gelirsek VIP kutularından alıyoruz. Elimizde Boğa yok. Ne yapacağız? O zaman da şöyle yapacağız. Griffin varsa Griffin'i bir koyacağız. Lanetli Ed'i koyuyorsunuz. Lanetli Ed neydi? Yanındaki komutanlara öfke basıyordu. Bu da ne demektir? Griffin'in sürekli Lanetli Ed'den öfke alması demek. Lanetli Ed de Griffin'i sürekli tetikleyecektir öfkesiyle. Yanına Henry'yi de koyabilirsiniz. Çünkü Henry de biliyorsunuz bir strateji komutanı. İlk oyunun başında size Henry'yi veriyor. Griffin, Lanetli Ed ve Henry üçlüsünü oyunun ilk başında kullanabilirsiniz. İlerlediniz, çekiliş yaptınız. Size Molly çıktı. Bunun yerine Molly ile Henry'yi değiştirebilirsiniz ve bu sefer de Griffin, Molly ve Lanetli Ed üçlüsünü çok güzel kombinasyon şekilde strateji komutanlarında kullanabilirsiniz. Peki itemleri nasıl olacak? Gördüğünüz gibi strateji komutanı yani Griffin, Molly ve Lanetli Ed yaptıysanız bu üçlüyü koyacağınız item Azrail'in ziyafeti olacak. Neden Azrail'in ziyafetini koyuyoruz? Çünkü iki parçada %8 strateji verecek, 4 parçada da strateji hasarı alacağız. Yani bu kombinasyonu da strateji komutanlarında kullanabilirsiniz. Gelelim diğer komutanımıza. Bir diğer komutanımız kim? Bir diğer komutanımız Ophelia. Şimdi Ophelia kombinasyonundan bahsedeceğim. Ophelia benim çok sevdiğim bir komutandır ve severek oynadığım bir komutandır. Ophelia'nın en iyi dostu, en iyi kankası, en büyük canitosu, belki de manitosu Sharky'dir. Neden Ophelia'nın manitası Sharky? Çünkü o da bir topçu ve Ophelia ile Sharky'yi yan yana koyduğunuzda çoklu atış yapabiliyorsunuz ve Sharky Ophelia'yı o kadar güzel destekliyor ki Ophelia'nın pasif becerisini tetikliyor Sharky. Yani birden fazla hedefe çoklu atış yapabiliyor. Sharky ile Ophelia'nın yanına hangi komutan gider? Varsa tekrar söylüyorum Lanetli Ed. Gördüğünüz gibi Lanetli Ed'i bütün kombinasyonlarda kullanabiliyoruz. Neden? Çünkü Lanetli Ed koyulduğu her kombinasyondaki komutanlara öfke veriyor. Bu yüzden Lanetli Ed çok güzel bir komutan. Lanetli Ed'imiz yok. Ophelia'mız var, Sharky'miz var fakat Lanetli Ed'imiz yok. Onun için alternatif ne? En iyi adamları Oscar. Oscar çok fazla hasar vermiyor. Hasarcı bir komutan değil. Fakat en büyük özelliği Sharky ve Ophelia'ya ne yapıyor? Oscar'ın en büyük özelliği ne? Topçu hasarını yükseltmesi. Topçu hasarını o kadar güzel yükseltiyor ki bu da kimin işine geliyor? Ophelia ve Sharky'nin işine geliyor. Çünkü ikisi de bir topçu kahraman. İkisini de o kadar güzel destekliyor ki topçu hasarlarını arttırıyor. Bu da demektir ki bu üçlü çok güzel bir top hasarı veren üçlü olur. Ophelia'mız yok. Ophelia çıkmadı bize. Ne yapacağız o zaman? Geleceğiz. Hemen buradan komutan olarak Zola'yı seçebilirsiniz. Zola'yı zaten ilk başta atıyor. Komutan olarak bahsediyorum. Alternatif olarak. Yani oyuna ilk başladığımızda zaten Ophelia çıkmamıştır. Zola çıkmıştır. Zola oyun verdiyse Sharky ve Oscar zaten ödüllerden geliyor. Bu üçlü de Zola, Sharky ve Oscar da çok güzel bir üçlü olabilir. Şimdi itemlerine gelelim. Topçu hasarının itemleri de şöyle göstereyim. İntikam Kraliçesi. Neden İntikam Kraliçesi? Çünkü top hasarı alıyoruz. İkincide, dördüncüde de 3 saniye boyunca top hasarı vermeye devam ediyoruz. Ophelia'mız var. Sharky'miz var. Yanına Oscar koyduk. Oscar zaten Ophelia ile Sharky'yi destekliyor. Top atışlarını yükseltiyor ve onlara öfke basıyor. İntikam Kraliçesi olarak itemlerimizi de dörtlediysek tam bir topçu gemimiz olmuş oluyor. Komutanları nerede kullanabiliyoruz? Ana gemimizde ve saldırı gemimizde rahat rahat kullanabilirsiniz. Gelelim diğer komutanımıza. Diğer komutanımız kim? Bones yani kemik. Bu komutan size düştüyse yanına gelebilecek en iyi komutan Luna. Neden Luna? Çünkü Luna'da ateş gücü ve kesme özelliği var. Bones'a geliyoruz. Ateş gücü ve kesme özelliği var. Bunlara üçüncü ek olarak kim koyulabilir? Tabii ki de Lord Kojo koyulabilir. Çünkü ateş gücü ve kesme var Lord Kojo'da. Bu üçlünün itemleri ise siyahın sükuneti olacak. Neden? Çünkü kesme hasarı alacağız. İkilide, dörtlüde de combo yaptığımızda da kesme hasarını daha fazla almış olacağız. Bu üçlünün en iyi itemi bu şekilde siyahın sükuneti. Bu komutanı da ana geminizde
ve kara kuzgunda kullanabilirsiniz. Peki bana Bones düşmedi. Fakat elimde Luna var. Luna'yı nasıl kullanacağım peki? Ben Luna'yı kullanmak istiyorum. Çünkü sarı komutan kesme komutanı. Onu nasıl kullanacağım? Tekrar geleceğiz. Gördüğünüz gibi Zola, yanına Luna'yı koyacağız. Yanına da Lord Koja'yı koyup gidip itemlerimizi tekrardan şöyle gösterelim. İtemlerimizi siyahın sükuneti yaptığımız Zola, Luna, Lord Kojo ve itemlerimizi de koyduktan sonra bu şekilde. Şimdi gelelim en iyi boğulma komutanımıza, Birch'le gelelim. Eğer elinizde Birch varsa Birch'in yanına gidecek en iyi komutanlar Elin, çünkü boğulma komutanı, ve Kuduz Köpek bir boğulma komutanı. Gemimiz Kızıl Muhafız olacak çünkü Kızıl Muhafız'ın en büyük özelliği boğulma gemisi olması. İtemlerinizi de boğulma yaparsanız, ki benim elimde şu anda item yok. Boğulma yaparsanız Kızıl Muhafız'a koyduğunuz zaman çok güzel bir kombinasyon yapmış olursunuz. Oyuna ilk başladığınızda size Zola verecek. Zola çok güzel bir komutandır. Zola'yı denemelerde de kullanabilirsiniz. Zola'nın da en büyük kankası Jango'dur. Çünkü Jango Zola'ya o kadar güzel öfke basıp o kadar güzel özelliklerini arttırıyor ki ilk başlarda Zola, Jango üçlüsünü kullanabilirsiniz. Ne kadar komutan varsa onlardan bahsettik. Daha ayrıntılı, daha iyi bir bilgi almak için aşağıdaki linkten Discord kanalımıza katılabilirsiniz. Çünkü orada birbirimize yayın açıp daha rahat kombinasyonlar yapabiliyoruz. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.